Herkese merhabalar. Bu hafta güçlü bir indüksiyon fırını ısıtıcısı yaptım. Sonrasında çok güçlü bir MOSFET kullanacağız. Bu devreyi AliExpress'te satılan 3 yani 6 transistörle çalışan bir devrenin muadili olarak yaptım. Orada 3000 watt olduğunu söylüyordu. Daha güçlü olacağı için 4 transistörlü düşündüm. Orada kullanılan transistör IRFP 260'tı. IRFP 260'ın karakterine baktım. Benim çok hoşuma gitmedi. Amperi düşük, iç direnci çok yüksek. Ben de onun yerine HY5110'u tercih ettim. Bu sette küçük voltajla çalışan indüksiyon bobini eğer doğru şekilde gate beslemediğiniz zaman her seferinde transistörleri bozacaksınız. Ben 220 ohm taş dirençle, 5 wattlık taş dirençle gate'ini sürdüm. Yaklaşık 5-6 voltla sürüyorum. Şöyle bir şey var. 12 voltta çalıştırdığınızda gate'e düşen 2,5 volt, 3 volt, 2,5 volt, 2 volt akım çekilmeye başladığında daha da aşağı iniyor ve bunun aşağı inmesi sinüs dalgasında, kare dalgasında yani gate'de oluşan kare dalgayı yırtılmalar oluşuyor ve bozuyor. Bu da MOSFET'in anahtarlama yapma esnasında direkt iletişime geçmesini sağlıyor. Böyle olunca MOSFET kısa devre oluyor ve bozuluyor. Yani 35 volta kadar 220 ohm direnç tavsiye ederim. Sonrasında kondansatörlerden bahsetmek istiyorum. Kondansatörler niye böyle rengarenk diyeceksiniz. Doğru. Elimde bunlar vardı. Bunları kullandım. Olması gereken değer 0.22, 8 ya da 12 tane. Ben 0.22, 0.27, 0.33 mikrofarad olan kondansatörlerden toplam değeri 3.5 mikrofaradı bulan bir paralel bağlantı yaptım. Bunların renk olmasının sebebi elimde olan kondansatörleri kullandım. Doğrusu ne mi? Doğrusu bu iş için yapılmış yüksek frekansta çalışan iç dirençleri düşük kondansatörler var. Bu bizim işimizi görecek. Hatta bu trafo ile bu devreyi sonuna kadar zorlayacağız. Hiç yapmadığım deneyi burada yapacağım. Belki de transistörlerimiz bozulacak. Hep beraber görelim. Şimdi devrede bir de şöyle bir şey yaptım. 35 amperlik 2 tane diyotum vardı. Bunları burada paralel bağladım. Yani güçlü olmasını istiyorum. Çünkü hesabıma göre 40-50 amper çekeceğim. Bu trafonun limitini sonuna kadar zorlayacağız. Adaptörümüz bağlı. Ölçü aletimizi transistörün gate'ine bağladım. Kaç volt olduğunu buradan görelim diye. Sonrasında bir tane 19 anahtarım var. Şöyle yaklaşık 18-20 santim boyunda güçlü bir metal, kalın. Şöyle göstereyim. Bu anahtarı ısıtarak başlamak istiyorum. Sonrasında devam edelim. Değişik metaller üzerinde uygulamalar yapalım. Fişi takıyorum. Bismillah. Şu anda ölçü aletinde 5.95 yani 6 volt gate voltajı olarak görüyoruz. Anahtarımızı yerine koyuyoruz ve başlıyoruz. Değişiklik olmaması çok güzel. Şu anda elime sıcaklıklar gelmeye başladı. Kameramı da şöyle hafif çevireyim. Evet. Zoomlayayım biraz da. Anahtar ciddi ısınmaya başladı. Şöyle göstereyim. Tekrar. Elimde yanıyor. Mükemmel çalıştı. Tekrardan anahtarı yerine koydum. Anında geliyor. Ampul gibi oldu. Devre mükemmel çalıştı. AliExpress'teki 3000 wattlık satılan devreden çok daha iyi. Şimdi sıcaklık değerlerini, her şeyi, detayları size daha fazla göstereceğim. Artık anahtarı tutamıyorum. Isınmaya başladı. Anahtarı ısıttık. Gördünüz. Anahtarın boyu yaklaşık 18-20 santim civarında. Şöyle bir civatam var. Bu civatayı kızdırmadım daha önce ama bakacağım, deneyeceğim. Bu da çok kalın bir civata. 16 milime benziyor, dolu. Gördüğünüz gibi. Bunu o bilimin ortasına yerleştireceğim. Şu şekilde. Herhalde müthiş bir akım çekecektir. Bakalım devre buradan sağlam çıkacak mı? Ampermetremi de bağladım. O da hazır.
Onu da 400 kademesine aldım. Devrem hazır. Her şey hazır. Ateşliyoruz. ...44 amper. Gördüğünüz gibi. Hatta yukarı doğru çıkacak. 45. Şu anda müthiş çalışıyor. 45 amper. Trafoyu da zorluyoruz. Trafo son gaz çalışıyor. Her şey son gaz. Hala yukarı çıkıyor. ...48. 48-50'ye yaklaştık. Trafodan sesler geliyor. Evet. Kokular gelmeye başladı. 49-50 ampere geldik. Metal de ısındı. Ters giden bir şey yok. Her şey yolunda. Gördüğünüz gibi. Amper düşmeye başladı. Sebebine gelince rezonans değişti. Yani metal ısındığı için frekans değiştirmek gerekiyor. Tabi bu cihazda frekans değiştirmek mümkün değil. Eğer frekansı daha aşağı düşürebilseydik metali ısıtıp daha çok ısıtıp hatta eritme noktasına getirebilirdik. Ne var ki burada her şey kilitli. Metal soğukken çok farklı davrandı. Yaklaşık 50 amper çekti. Isındığı için de amper düşüyor. Bu da çok normal bir durum. Bu cihaz için bu cihazın performansı bundan daha iyi olmaz. Böyle çok güzel çalışıyor. 28 amperlere geldik. Hatta bir de sıcaklık ölçelim. Şu anda güzel kızardı. Bir de sıcaklık ölçelim. 60 derecedeyiz. Çok güzel. Her şey yolunda. Amper bayağı düştü. Civatamız da kızardı. Soğukken farklı davranmıştı. Yani buradan şunu anladım. Bu devreyi çok daha fazla zorlayabiliriz. Bu trafoyla daha fazla ileri gidemeyiz. Onu biliyorum ama daha büyük bir trafoyla demek ki 60 belki 80 amper çekeceğiz. 50 amperi çok rahatlıkla gördük. Sıcaklık da ortalama 60 derece civarındaydı. Bu da çok normal. Son olarak da elimde 14-15 milim bir matkap var. Atölyemdeki en kalın matkap ucu. Onu ısıtacağım. Devre zaten hakkını verdi. Kendini ispat etti. 50 ampere yakın güç çektik. Eğer trafomuz daha büyük olsaydı daha fazlasını çekerdik. Son olarak çalıştırıyorum. Gelecek videolardan haberdar olmak için bizleri takip etmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. Evet, matkabımız ateşledi. Çok hızlı gidiyor. Çok güzel çalıştı.